Merhaba arkadaşlar, yepyeni video ile tekrardan sizlerleyiz. Bugün tekrardan uzun zamandır yapmadığımız bir hesap inceleme videosu çekeceğiz. Yanımda bana eşlik edecek arkadaşım Burak var. Burak merhaba. Merhaba, merhaba. Discord'dan arkadaşlar geçenlerde bir duyuru geçtim. Hesap incelemesi yapacağım. Biraz fazla hatalı bir hesap arıyorum dedim özellikle çünkü ne kadar çok hata olursa o kadar bizim için öğretici oluyor. Yani amacımız tamamen hesapta hata bulup yani sizlere göstermek. Nerelerde hata yapılmış siz de kontrol edersiniz. Sizin hesaplarınızda benzer hatalar var mı? Eğer varsa bunları nasıl düzeltebiliriz? Mesaj atan arkadaşlara, yardımcı olmak isteyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Burak, buradan da sana çok teşekkür ederim videoya geçmeden. Rica ederim. Ben öncelikli olarak durumu açıklayayım izin verirsen. Tabii ki. Hesabın niye bu kadar berbat olduğunu. Arkadaşlar ben bu oyuna hiç bilmeden gayet de bir reklam sayesinde tıklamıştım. Oyunu öğrenmeye çalışıyordum ve oyun beni sardı. Ben bu tarz oyunları seviyorum. Sonrasında hiçbir YouTube kanalını takip etmediğim için ne elmas kullanımı ne kahraman içeriği hiçbir şey bilmiyordum oyuna girdiğimde. Bundan dolayı saçma salak hareketler yapmak zorunda kaldım ayıptır söylemesi. Sonrasında kendim öğrenci olduğum için, üniversite son sınıf olduğum için oyunu birkaç defa bırakmak zorunda kaldım ve hesabımı toparlayamadım. Böyle bir durumla karşı karşıyaydım. Evet, ya hesaptaki birçok eksikliğin ve yanlışın sebebi bu olacak. Hesapta muhtemelen bir 200'e 240-230 güne yakın bir giriş var. Tabii düzenli girmediğin için onu göremiyoruz. Eyaletin Evet. kaçtı Burak? 538. Tamam. Yakın civarlarda oynayan birçok arkadaşımız var zaten. Bu hesaba ortalama ne kadar para yatırdın? Ortalama olarak sadece intikal sırasıyla inşaatçı sırasını satın aldım. Yaklaşık olarak 350 lira olması lazım. Onun dışında oyunun başlarında böyle bir gaza gelip herhangi bir pakete tıklamadın mı? Yok, hayır. Şöyle şahsi olarak oyun içeriği satın alan biri değilim. Oyun satın alan biriyim. O yüzden alışkın değilim mobil oyunları ödemeye. Tamamdır. O zaman en düşük yatırımlı hesaplardan biri diyebiliriz. En düşük yatırımlı Hı hesap olarak bakalım ne gibi hatalar yapmışsın. Şeye gel istersen, profil resmine sol üstteki. hı. Hı. Abi buradaki hataların en yükseğini ben sana söyleyeyim. Şu kesinlikle zaten oyuna aktif bir şekilde girmemen, hani bunu hata olarak görebiliriz. Eğer oyun Evet. oynuyorsan diye söylüyorum. Çünkü e, oyunu aktif bir şekilde oynamadığın zaman etkinliklerde geri kalıyorsun. Birçok Hı hı. malzemeyi alamıyorsun. Bu da hesabını geriye düşürüyor. O yüzden tabii ki şef donanımların gelişmiyor. Ki şef Hı. donanımlarını geliştirmek için sadece aktif oynamak da yetmiyor. Gayet yüksek miktarlarda para yatırmak gerekiyor. Bunu birçok oyuncu biliyor zaten. Aynı zamanda mesela tılsımlarda da buz ateşi madenini çok fazla aktif oynamamışsındır ya da belki taktiğimizi denk gelip şey yapmamışsındır. O yüzden yüksek Hı hı. sıralamalara giremeyip tılsım biriktirememişsin ve şato savaşlarında da sıralamaya giremediysen tabii ki düşük kalacak. Onun dışındaki diğer hata bu sayfada gördüğümüzse yükseltme sıran, mızrakçıları yükseltmişsin. Piyade bile daha mızrakçıdan geride, sol taraftaki. Nişancı da en sonda. Biz öncelikle piyadeye, daha sonra nişancı, en sonda mızrakçıya öncelik veriyoruz ki geçen Hı. haftalarda, hatta birkaç gün önce attığımız detaylı videosu da var bunun arkadaşlar. Ona da gidip bakabilirsiniz. Bu sayfada başka söyleyeceğim herhangi bir hata yok. Zaten çok da şeye de gerek yok. Genel olarak ne gibi hatalar Yani yapılıyor onlara şöyle bakacağız. tamamen bu tarz içerik oyunların kullanıcısı olarak şöyle bir mantıkla ilerledim. Nişancı narin kahramandır, narin hero'dur. Sadece hasar çıkartır. Mızrakçı ortalamadır. İkisinin de ortasındadır. Piyade ile beraber onu da aynı anda geliştireyim diye mızrakçıyı bu şekilde geliştirmiştim. Bunu da sonradan izleyip senin videolarından görmüştüm. Fakat dönülebilecek bir noktada değildim. Yok, kesinlikle bu hesap artık şey diyebileceğimiz bir hesap. Yani bu hesabı sil oynama diyebileceğimiz hesaplardan biri. Evet, Yani öyle. aynen ya, bunu çok fazla hesaba söylemiyoruz. Birçok hesap inceleyip şey yaptık, yorumladık ama zaten sen de söylediğin gibi oyunun başına çok fazla hatalar yapmışsın. Daha sonra da çok nadir girmişsin. O yüzden Aynen gayet öyle. doğal tabii. Hani zaten amacımız Ya da şey tamamen değil. stres atmalık bir hesap. Hani Tabii. böyle sıkıldım, gireyim şuraya bir vurayım Evet. falan. Ki zaten şu an yeni bir hesabım var. Hatasız bir şekilde ilerlediğin. Burada deneme tahtası olarak kullanabilirsin bu hesabı. Bence gayet iyi. Aynen öyle. Evet. Bu sayfadan Evet. çıkalım artık. Bu sayfada çok fazla bir şeyimiz yok. Bir şeye girebiliriz orada. Birliklere bakabiliriz. Orada tekrardan. Şöyle vereyim. Burada da
tabii ki hatalı. Hatalı olmasının sebebi her zaman arkadaşlar piyade sayınız mızrakçıdan ve nişancıdan çok daha fazla olmak zorunda. Ondan sonra nişancınız yine mızrakçıdan çok fazla olmak zorunda. Bunu da geçenki videolarda şey yapmıştık, anlatmıştık. Ama şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. 500 bin tane piyadeniz varsa yine bir 200 bin tane, 150-200 bin tane mızrakçınız. Onun dışında da işte bir 300-350 bin, 400 bine yakında nişancınız olmak zorunda. Yani En şöyle, çok birliklerde şöyle bir hata var. Birliklerin bu kadar hatalı ve kötü durumda olmasının sebebi şu. Ben arkadaşlar savaşlarda başa konulması gereken hero'yu, kahramanı, sona konulması gereken kahramanı gibi şeyleri hiç bilmiyordum. Bu yüzden insanlara vururken çok fazla asker kaybettim. Bundan dolayı da benim birliklerim tamamen çöp oldu. Bu hesap normalde 80 milyon güce sahipti. Şu an 53 milyonla. Bunu da tamamen insanlara hatalı savaş stratejisiyle gitmem sonucu oluşmasının nedenidir. Birliklerimin kesinlikle. çoğu bu şekilde gitti. Zaten gördüğümüz gibi savaşlarda en çok piyadem ve daha sonrasında nişancıların Hı ölmüş. hı. Mızrakçıların sayısı Aynen. diğerlerine göre daha yüksek. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi mızrakçılar savaşlarda çok fazla ölmüyor. Evet. Tamamdır. Bu kısmı da geçelim. Kahramanlarına bakalım. Şimdi Gen 4'teyiz. Gen 5 gelmek üzere senin Hı eyaletine. hı. Muhtemelen Hı. 1-2 hafta içinde eyaletine Gen 5 gelecek. Gen 5 geldi diye hatırlıyorum. Çünkü hayvan Evet, geldi. Yeni gelmiş. hayvan. Yo, gelmiş Aynen zaten. geldi. Geldiği zaman aşağıda gözüküyor. Aynen. Burası zaten başlı başına hatalar şeyi. Hani zaten Hı. çok şey yapmaya gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman arkadaşlar böyle her kahramanı bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız yapmıyoruz. Amacımız ilk başta Flint gelene kadar zaten çarkıfelek çevirmiyoruz. Elmas biriktiriyoruz. Oyunun başlarındaki elmas bizim için çok çok daha değerli. Flint'i 5 yıldız yapmamız gerekiyor. Özellikle az yatıran oyuncu şeyine sınıfına giriyorsanız kesinlikle Flint'i 5 yıldız yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında Gen 3'e geçtiğinizde diğer çarkıfelek kahramanı Mia'yı 5 yapmasanız da olur. Elmas sıkıntısı olanlar için söylüyorum. 4 yıldızda bırakabilirsiniz kesinlikle. Çünkü 5 yıldızlı hali çok da işlevsel değil ama elmas probleminiz yoksa tabii ki 5 yıldız yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim Çağrı, senin çok sevmediğin bir etkinlik var. Mia'nın Fal Kulübesi. Evet. Ben çoğu kahramanı sadece oradan toparladım ve çok fazla elmas kazandım. Yani hani ondan sonraki gelen çarkı genelde topladım Anlayamadım. kahramanları. Mia'nın Fal Kulübesi'ne nasıl kahraman toparladın? Bana çok fazla elmas geldi. Hani bu da bana çark sağladı. Aa, Ben tamam. o yüzden bu kahramanları 3 yıldıza çıkartabildim. Hatta en son ki yaklaşık olarak bir 5-6 gün önce falan Mia'nın kulübesi vardı. Yaklaşık olarak 90 bin elmas çıktı bana. Ben o etkinliği çok seviyorum tam aksine senin ve çok fazla elmas veriyor benim hesabıma. Evet ya, o biraz şans işte. Mesela ben de Şans bu işte. arada Mia'nın Fal Kulübesi'nde elmasa ihtiyacım olduğu için ben de kesinlikle elmas ödülünü seçiyorum. Hatta bir yarım saat önce ben de bir 25 bin elmas aldım. Evet, Güzel etkinlik ben seviyorum. yani evet. Ya sadece çok fazla para yatırılmasını ben tavsiye Evet, etmiyorum. evet. Genel olarak insanların parası çok boşa gitmesin diye. Onun dışında şöyle, bu şekilde yarım yamalak olması kesinlikle hiçbir işimize yaramıyor. Çok düzenli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Çünkü bazı noktalarda gerçekten hata kaldırmıyor. Mesela şu saatten sonra bu hesabı toparlayamayız. Ya toparlayabilmemiz için gerçekten çok yüksek paralar yatırılması gerekiyor. Bu da bizim yanlış oyunumuzun bize zararı diyelim işte. Belki çok çok daha az paralarla ya da biraz daha düzgün stratejilerle, birikimle toparlayabileceğimiz hesabı çok büyük hatalar yaptığımız için çok fazla paraya mal oluyor. O yüzden dikkatli oynamak gerekiyor, açık konuşmak gerekirse. Yani çok fazla yoksa para gidecek. Kahramanlarda söyleyecek çok bir şey yok. Genelde zaten taktiğimiz belli. Bununla alakalı da çok fazla videomuz var. Çar kahramanları üstünden gitmen gerekiyordu. Tamamen az yatıran bir oyuncu olduğun için söylüyorum. Çar kahramanlarını düzgün bir şekilde ilerletmen gerekiyordu. Onun dışında genel mitik parçalarını Alonso'ya basıp 4 yıldız yapabilirdin. Ondan sonra tekrar genel mitik parçaları biriktirip şu an Gen 5'e kadar biriktirseydin 1000'e yakın mitik parçan olurdu çok rahat. Evet. Gen 5'te de istediğin bir kahramanı direkt 5 yıldız yapabilirdin. Bunlar hatalar. İstersen şeye gelelim. Kahramanların donanımlarına bir bakalım. Hemen. Ee, Molly'den başlayalım istersen. Burada biraz video izlenip biraz şey yapılmış. Evet. Öldürücülüklere
şey yapılmış, sağlığa verilmemiş ama sol alttaki mesela level 4 basmışsın. Esans değil mi? 4 level Evet, esans bas. esans. Aynen. Mesela onun hiç Ee, basılmasına gerek yok çünkü herhangi bir istatistik almıyorsun ondan. Leveli de sıfır zaten, daha doğrusu 2. Onu dümdüz sıfırlayabiliriz. Hani yapmayalım da şimdi, genel olarak söylüyorum. Yani şöyle, esans taşlarıma kıyamadım açıkçası. Çünkü yarı yarıya düştüğü için Öyle ama kıyamadım. O ama şu yüzden an orada sıfırlamak da istemedim. 4 seviye olmasının hiçbir faydası olmuyor sana. Onu Maalesef. söyleyeyim. Hani Aynen. kıymak daha mantıklı geliyor bu seviyede. Diğer kahramana bakalım. Aynen. Piyademizde sağlıkları yükseltmişiz, esans vermemişiz. Gayet hani en azından doğru burası. Nişancıya bakalım. Lean'de de şey tamam. Burada da mesela 50-50-40-40 yapmak yerine biz ilk başta öldürücülükleri 100 yapıyoruz. En kötü yani sağlık kısımlarına 10-20 veriyoruz. Daha sonrasında onları da yavaş yavaş, zaten yan taraflar 100 olduktan sonra onları da çıkaracağız. Bununla alakalı da kanalda 2-3 tane video var. Anlaşılmayan bir şey olursa da yorumlara yazarsanız arkadaşlar biz şey yaparız. Sorularınızı cevaplarız. Yan Benim kahramana diğer geçelim. kahramanlarımda da donanım var. Diğer kahramanlarımda da donanım var. Çünkü onu bilmediğim dönemlerde yapmıştım. Bunların hepsi normalde, eğer oynamaya devam etseydim, senin videolarına tanışmıştım bu hesabı son tekrardan başlayışımda. Bunları zaten sıfırlayacaktım. Fakat artık hesaba girmediğim için açıkçası ilgilenmiyorum. Evet, yani bunların artı 50 artı 40 olmasının hiçbir mantığı yok. Zaten birçok arkadaşımız da biliyor. Kesinlikle arkadaşlar, sadece ilk 3 kahramanınızın seviyesi yüksek olacak. Seviye basacaksınız ve sadece önemli olanlara esans taşı basacaksınız. Ama arena bizim için önemli. Arenada geriye düşüyorum derseniz de şey yapabilirsiniz. Esans taşı basmazsınız. Sadece ilk 3 kahramana esans basarsınız. Diğer 2 kahramana ise levellerini yükseltirsiniz. Ondan sonra savaş zamanlarında, savaş dönemlerinde o iki kahramanın ekipmanlarını sıfırlar. İlk üç kahramanın levellerini tekrardan yükseltirsiniz. Çünkü bu zaten bedavaya yapabildiğiniz bir işlem ve herhangi bir kaybınız olmuyor. Hani arenayı önemseyen ve düşünen arkadaşlar bunu yapabilirler tabii ki, ama dediğim gibi ilk üç kahraman dışında esans basmayın. Boşuna gitmesin esans taşlarınız. Genel olarak böyle. İstersen buradan da çıkalım. Tamam. Araştırmaya gelelim. Bizim için en önemli şeylerden birisi araştırma merkezi. Evet, Yani. normalde oynasaydın bu kısmın kesinlikle şey olması gerekiyordu. Evet. Full olması zaten gerekiyordu. En Evet. azından şu anki alet geliştirmenin full olması gerekiyordu. İstersen bir Evet. ekonomiye bakalım. Buyurun. Ekonomide buraya kadar gelmen absürt. Normalde gelmemen gerekiyor. Daha yukarılarda bırakabilirsin. Çünkü gerçekten ben buranın aşırı işlevsiz olduğunu düşünüyorum. Biraz daha böyle birkaç saatlikleri yaptıktan sonra daha üstlere ben kesinlikle şey tanımadım. Eyaletin başlarında kesinlikle zaten yapıyoruz. Özellikle güç kazanma eventlarında falan kullanmak için, puan kazanmak için. Evet. Ama buraya kadar gelmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. İstersen savaşa bakalım. Buyurun. Burası çok geri. Evet, Zava zaten bayağı geri. Bayağı geri. Bastıklarımıza yukarıdan bakalım. Yanlışlara basmış mıyız hiç? Basmışız. Mesela orada piyade saldırısına 2 tane vermişsin. Misilleme Hı taktikleri. Diğerlerinde sıkıntı yok. Sonrasında savunmasına geçmişsin. Birer birer dağıtmışsın. Yukarı çıkalım hı. Hı. tekrar. Ha, yukarıda hepsi Evet. full mü? Tamam, Full. onlarda Hepsi full. sıkıntı yok. Zaten Hı hı. oynamadığın için çok geride. Bununla da alakalı detaylı birkaç videomuz var kanalda. Önceliği biliyoruz arkadaşlar. Piyade sağlığı savunması. Daha sonra nişancı öldürücülüğü ve nişancı saldırısı. Daha sonra mızrakçı öldürücülüğü ve saldırısı. Bunlar bittikten sonra diğerlerine yavaş yavaş geçebilirsiniz kesinlikle. Hı. İstersen petlere bakalım. Oo. Yani şu anda yeni hayvanlar yeni geldi Daha evet, daha açıkçası. henüz Gelmesi. yakalamamışız bile zaten. Hı hı. Sıkıntı yok. Aynen. Burayla da alakalı detaylı videolar var. Genel olarak bunların seviyelerini hani eşit tutuyoruz. 50 falan götürüyoruz. Önemli olanların seviyesini yükseltiyoruz. Genel olarak böyle. Evet. Çok detaya girmeye gerek yok. Zaten şey yapmadığın için bununla da alakalı detaylı videolarımız var. Hmm. Atladığımız bir kısım kaldı mı bilmiyorum. Fırının FC kaç senin bu arada? Şu anda FC 2. Yeni FC oldu. evet. Aynen. Yani şöyle, eyaletim 5, çoğu 5 neredeyse. Hani tam gidenler 5'te şu anda. Evet.
Problem Yani o yok. yüzden benim Evet. savaş akademim de geri kaldı. Yani hani ben mesela ateş kristalini çok sonradan keşfettim. Bu nedir, nasıl yapılır? Hatta benim muhtemelen senin videolarını ilk tanışmam ateş kristalini öğrenmek içindi. Ee, Öğrendiğimde çok geri kaldım ve şu anda ben savaş akademisini yükseltemiyorum bu yüzden. Ya evet, ama bu hesap artık kurtarılabilir gibi değil. Yeni hesabında Aynen. düzenli bir şekilde gidersin zaten. Evet, aynen Aynen öyle. öyle. Onun dışında çok bir hata zaten şey yok, gerek de yok zaten çok fazla şey yapmaya. Bir sonraki arkadaşın hesabına geçip ondaki hataları inceleyelim. O arkadaşın hesabı da seninkine kıyasla yüksek miktarlarda para yatırmış bir arkadaşımız. Hı hı. Seninki bitti. Yavaş yavaş ona geçelim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sıradaki arkadaşa geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an ikinci hesaba geçtik. Mehmet arkadaşımızla beraberiz. Şimdi onun hesabını inceleyeceğiz. Bu hesapta yine benzer hatalar var ama farklı hatalar da var. Mehmet'le birlikte bunlara bakacağız. Neler yapabiliriz, nasıl düzeltiriz? Daha çok hatalardan bahsedeceğiz ama. Siz de yorumlarda hesabınızla alakalı sorunları yazabilirsiniz ya da Discord kanalımıza gelip hesabınızı inceletebilirsiniz arkadaşlar. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Eyaletin kaçıncı gündesin Mehmet? Eyaletin 134. günündeyiz ama bu 140 falan da olabilir. Tam hatırlamıyorum yani. Anladım. Birkaç günlük eksiğin olabilir yani. Aynen, aynen. Eyalet gününe baktığımda VIP 8 güzel bir VIP seviyesi. Ortalama bir para da yatırmışsın hesaba. Ne kadar olduğunu çok şey yapmaya gerek yok ama gördüğüm kadarıyla öyle. Evet, doğru. Yani orta derecede bir para yüklemiş olabilirim, doğru. Tamam, şimdi bakalım bu yüklemeye göre ne tarz hatalar yapmışsın. Şimdi en önemli yerden başlayalım. İlk araştırma merkezinden başlayalım. Daha sonra kahramanlara gideriz. Şef donanımlarına hiç girmeyeceğim. Zaten bir Tamam. önceki arkadaşta şey yapmıştık baya. Aa, tamam, burada sıkıntı yok. Büyümede alet geliştirme 7 yapıyorsun. Bu bizim için çok değerli arkadaşlar. Oyunun başlarında bunu hızlı bir şekilde son seviyeye getirip daha sonrasında savaş. Ya büyümedeki en önemli kısım bu. Alet geliştirme 7'yi yaptıktan sonra büyümede hemen hemen işimiz bitiyor. Daha sonra da koğuş genişletmeyi biz hemen yukarıdaki yedincisini yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü koğuş kapasitemizi, revir kapasitemizi arttırıyor. Herhangi bir saldırıya karşı bağışıklık kazanıyoruz gibi düşünün arkadaşlar. Bir anda askerlerimiz ölmüyor, revire gidiyor. Bir nevi koruma gibi düşünebilirsiniz. Mehmet sen de şey yaparsın. Burayı bitirdikten sonra revir kapasitesini yaparsın. Araştırma hızını yaptıktan sonra. Tamamdır. Yani savaş bölümüne geç. Ya da ekonomiye gel bakalım önce. Ekonomide güzel. Çok fazla şey yapmamışsın. Bunları da oyunun başında zaten yapmışsındır diye düşünüyorum. Ve oyunun aktif etkinlikleri oluyor. Ayı avı, Joe falan. İnsanların aktif olduğu etkinliklerde bunları hızlı hızlı basmışsındır diye tahmin ediyorum. Evet, evet, doğru. Zaten fazla zaman almıyordu bunlar. Evet, bunlar bayağı kısa sürüyor. Savaş bölümüne geçelim. Bizim için en önemli yer. En alta inelim bakalım neler var. Şu anda 5'e mi geçmişiz? Evet, beşinci bölümdeyiz. Buradaki hatalarını direkt söyleyeceğim. Biraz daha yukarı çık. Bak mesela orada yakın çatışma 4 var. Evet. Burada mesela yakın çatışmayı fulllemişsin. Piyade saldırısı pardon, piyade öldürücülüğü alıyorsun ama piyade öldürücülüğü bizim istediğimiz bir istatistik değil. Özellikle de nişancı öldürücü ve mızrakçı öldürücülüğü varken piyade öldürücüne gitmişsin. Onun süresi çok daha kısa ama bizim için kesinlikle en değerli olan şey önce nişancı öldürücülüğü, daha sonra mızrakçı öldürücülüğü, ondan sonra en son piyade öldürücülüğü. Onun altında kalkan yükseltmeye gitmişsin. Yanında nişancı zırhı ve mızrakçı zırhlarını bir yapıp ilerlemen daha iyi olurdu. Oralarda küçük zamanlar kaybetmişsin. Yukarıda bir alay genişletme 4-5 görüyorum. Alay genişletmeler tamam bizim için değerli. Daha fazla savaşlarda asker gönderebiliyoruz. İntikal şeyimizi, limitimizi yükseltiyor. Asker yollama limitimizi diyeyim. Daha fazla sayıda asker gönderebiliyoruz. Ama istatistiklerimiz düşük olduğu sürece arkadaşlar ne kadar fazla asker yollamamızda çok bir önemi kalmıyor. Bizim ilk hedefimiz İstatistiklerimizi yükseltmek, daha sonra asker sayımızı yükseltmek. Genel olarak hatalar böyle. Yukarıya çok bakmaya gerek yok. Onlar zaten daha kısa süreler istediği için herhalde hepsini fulllemişsindir diye tahmin ediyorum. Evet, onların hepsini fulllemişsin.
Aşağıdaki kısımları da önceliği piyade sağlığı, daha sonra piyade savunması, sonra nişancı öldürücülüğü, nişancı saldırısı, sonra mızrakçı öldürücülüğü ve mızrakçı saldırısı olarak ilerletirsen senin için çok daha iyi olur, çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Senin burayla alakalı bir sorun yoksa kahramanlara geçebiliriz. Yok yok, doğru. Aslında ben burayı sizin videoları daha izlemeden önce yapmıştım. Sonra hatamın farkına varmıştım yani. Evet, şu an zaten altlara baktığımızda daha düzgün bir şekilde ilerliyorsun. Tamam. Kahramanlar muhtemelen uzun sürecek. Kahramanlardan önce petlere bakalım. En son sona kahramanları bırakır oradan geçeriz. İstersen şeye gel. Buraya genel olarak şöyle bir baktığımda çok bir hata görmüyordum ki şöyle gördüm. Tamam, sıkıntı yok. Genel olarak bunların seviyesini 50 seviyelere getiriyoruz hepsininkine. Oradan birlik saldırısı ve savunması alıyoruz genel olarak. Daha sonrasında geliştir kısmı bizim için çok değerli. Şu 53 seviye en yüksek petine gelsene. Geliştir kısmına gel. Tamam, bunu yeşil yapmışsın. Şimdi bunun bir önceki petine gel. Bunu beyaz yapmış. Beyaz da gri de kalmış. Bir öncekine gel. Yeşil yapmışsın. Tamam. Bir öncekine. Gri yeşil bir tanesi. Yeşile doğru gidiyor. Tamam. Başka diğerine bakalım. Yeşil. Tamam. Ha, buradaki mesela bu hatalı. Şöyle hatalı. Neyse, diğerine de geç, onu da söyleyeceğim. Bu da hatalı. Tamam. İlk ikisi sadece hatalı. Hatayı söyleyeyim sana. Bizim önceliğimiz her zaman şu. Tüm petlerde hepsi gri renkle başlıyor ya. Daha sonrasında hepsini tek tek giriyorsun. Hepsini önce yeşil renk yapıyorsun. Sonra hepsi yeşil renk olduktan sonra en yeni çıkan pete gidiyorsun. O en yeni çıkan peti mavi yapıyorsun. Sonradan geriye doğru giderek onların hepsini tek tek mavi yapıyorsun. Ama hepsi, tüm petlerin öncelikle yeşil renk olacak. Daha sonrasında en iyi, en güçlü petini mavi yapacaksın. Sonra onun bir güçsüzünü mavi yaparak bu sıralamayla geriye doğru en zayıfına doğru gideceksin. Buradaki tek yaptığın An hata bu olmuş. Ya şu an senin önceliğin, şu an malzemen yok zaten, harcamışsın ama birikince aşağıdaki iki malzeme, öncelikle şu gri renkli olanları yeşil yap. Daha sonra en güçlü petine git, onu maviye doğru götür. Bu çok daha doğru bir oynayış olacak senin hesabın için. Anladım, tamam. Bunun dışında petlerde herhangi bir sıkıntı yok şimdilik. Bu arada şu seviye 15 olan da levelini yükseltirsen level olarak da bir tek o geride kalmış. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Zaten yakın zamanda da eyaletinize yeni 2 pet gelecek. Onları da yükseltirsin. Aslında bunun yükseltmememin sebebi hem SVS'de bunun özelliğini hiç beğenmiyorum bu arada. Evet. Bu petin özelliği, verdiği ödül çok az. Bir de yani mor bir şey. SR bir pet olduğundan dolayı böyle bir ödülü vermesi çok değişik geliyor bana. Evet. Ya oraya tıkla. Onun tam amacını söyleyeyim sana aslında yapmamızın. En sonki pete gel. Ya mesela burada 50 seviye yaptığında %10 birlik saldırısı ve %10 birlik savunması alacaksın. Bak, bu 53 seviye %13 alıyorsun. Gördün mü? Bak, tam ortada. Ona basma. Bak, Aynen %13 birlik saldırısı ve şeyi alıyorsun. Bir önceki peti çok yükseltmediğin için o petten sadece %3 alıyorsun bak. Yani %10'luk bir kaybın olmuş gibi bir şey oluyor. Ya bunun yeteneklerine ben katılıyorum sana. Zaten pet videosunda ben de senin gibi söyledim. Bu benim için en kötü petlerden biri yetenek olarak. Ama buradaki aldığımız istatistik kesinlikle iyi. Anladım, tamam. Bu Aynen. istatistikleri göz kaçırmışım ben. Kesinlikle. İstersen en önemli yere, kahramanlara gelelim. Bu arada şef donanımlarını Mehmet'in göstermiyoruz arkadaşlar. Şef donanımlarının hepsi mor. Tılsımları da kendi yatırım düzeyine göre iyi durumda. Şimdi şöyle baktığımızda Gen 3 gelmiş. Flinti yarıda bırakmışız. Yani 5 yıldız yapamamışız. Alonso tam istediğimiz seviyede, çok iyi. 4 yıldız yapmışsın, bırakmışsın. Bahit'i kullanmak yerine Alonso'yu kullanıyorsun. Hem arenada çok işine yarıyor hem de normal savaşlarda Alonso'yla Gen 4'e kadar oynayacaksın. Bu gayet iyi. Mia'yı 4 yıldız yapmışsın. Yapmak üzeresin. Son 100 parçan eksik. 4 yıldız yap, bırak bence.
Daha sonrasında Gen 4 ve Gen 5 kahramanlarına elmas biriktirirsin ve belki de VIP seviyeni yükseltmiş olursun. Ama aşağıdaki Zimman 3,5-4 yıldız oyun başına yaptığın hatalardan biri muhtemelen çarkıfelek çevirmişsin. Belki de biraz mitik batmışsın. Kesinlikle gereksiz. Boşa gitmiş. Sadece seferberliğe katılımda işine yarayacak. Ve onun yerine kullandığımız çok daha iyi mor kahramanlar var. Herhangi bir şey kullanmadan alabildiğimiz. O yüzden bence o boşa gitmiş, çöpe gitmiş diyebiliriz. Onun dışında fili var. 3 yıldız bir yaprak yapmışsın. Tamamen boşa gitmiş. Hiçbir işine yaramıyor. Orada duruyor. Tamamen çöp diyebiliriz ona da. Onun dışında biraz aşağı doğrayayım bakalım. Tamam, Natalya'yı zaten kendisi otomatik alıyor. Greg'i bir denemişsin. O da bir tane etkinlikte biraz sıralama yapmışsın. Biraz parçası gelmiş. Ama o da bir işine yaramıyor. Son videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar, düşük ve düşüğün biraz üstü yatırımlı oyuncularsanız gerçekten Greg ya da Philly sizin işinize yaramıyor. Bu arada arkadaşlar, bu söylediklerimi herkes kendi hesabı gibi ciddiye almasın. Bu her hesap özelinde farklı yorumlar yapıyoruz. Mehmet'in hesabına özel yorumlarımız bunlar. Kesinlikle şey yapmayın yani. Siz de eğer hesabınızla alakalı soracağınız bir şeyler varsa Discord'a gelip kendi hesabınızla alakalı bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi ne düşünüyorsun Mehmet şey konusunda, Fili konusunda? Fili bir işine yarıyor mu? Dili bir işime yaramıyor aslında. Buna galiba ben hatam hatırlamıyorum ama mitik bak parça batmıştım böyle. Evet, biraz mitik Ben, harcamışsın. Zaten açmak aynen. için de ya SVS ya da Şeflerin Salonu'nda ilk 10'a falan girmişsin ama böyle 7. 8. ya da ilk 5'e 5. 6. falan olmuşsun muhtemelen. Az bir parça gelmiş, biraz da mitik basmışsın. Ha, kullanmadığın Evet. için diyorum işte boşa gidiyor diye. Hani orada o etkinlikte oynayacağına subay ya da silahlanmada oynasaydın şu an elmasın çok düşük seviyede kalmış. En azından elmas eksiğin olmazdı. Çünkü yarın öbür gün Gen 4'e geldiğinde senin bayağı bir elmasa ihtiyacın olacak. Çarkıfelek çevirmek için. Hani biraz Doğru. boşa yatırım olmuş diyebiliriz. Onun dışında bir sıkıntı görmüyorum. Piyade konusunda büyük bir eksiğimiz vardı. Onu da Gen 5'e gelene kadar artık Flint'le oynayacaksın. Gen 5'e geldiğinde de elmas sıkıntın olmazsa Hector'u 5 yıldız yaparsın ve Flint yerine Hector kullanırsın. Ben şeyi soracaktım. Mia'yı niye daha biz bu Mia'nın ikinci çarkındayız. Bu Mia'yı 5 yıldız yapmayı tercih ediyor musunuz mesela? Öneriyor musunuz? Anlamadım o konuda. Sesin az geldi, ben tekrar edeyim. Mia'yı neden 2 çark geldi, niye 5 yapabiliyorken 4'te bırakmamı istiyorsun dedin değil mi? Doğru anladım. Aynen aynen. Tamam, onun hemen açıklamasını yapayım sana. Bende Mia 5 yıldız. Ben 5 yaptığım için pişmanım. Mia gerçekten güzel bir ayı kahramanı. Seferberlik açtığımızda Gen 7'de bile Mia'yı kullanıyoruz. Seferberlik lideri olarak. Ama onun dışında arenada Mia çok kötü. Bireysel savaşlarda da çok iyi değil. Çünkü yetenekleri biraz şey, hani ihtimale bağlı yetenekleri. %50 ihtimalle, %20 ihtimalle tarzında yetenekleri var. 4 yıldız bizi çok rahat götürüyor. 4 yıldız olması için şu an kaç çark çevirdin sen buna mesela? 2 çark mı çevirdin? Aynen şu an iki Tamam. çark. Mesela bak, 2 çarkı felek çevirmişsin ve neredeyse 4 yıldız olmak üzere toplamda işte 320 binliğe yakın bir elmas harcamışsın. Gayet güzel. 4 yıldız hali bizi çok rahat bir şekilde götürür. Ama sen bunu 5 yıldız yapmak istediğin zaman senin bir 500 bin elmas daha harcaman gerekecek. Belki biraz daha fazla. Mia'yı 5 yıldız yapmak için. Ha, sadece ayı avında fazladan bir tane belki 2 tane esans taşı almak için 500 bin elmas bence çok mantıklı değil. Ki o kadar bile almayacaksın. Çünkü yarın öbür gün ayı avıda seferberlik açtığında 20 milyon hasar vuruyorsan bunun 5 yıldız haliyle 20 değil de 25 vuracaksın. Ve fazladan bir esans taşı alacaksın. Bu da ayda 2 günde bir ayı avı yaptığımız için 15 tane esans taşı yapıyor. Ayda 15 esans için 500 bin elmas vermek mantıklı değil. O yüzden Mia çarkını sadece Mia için 4 yıldıza bırakmak mantıklı. Diğer çark kahramanları çok daha değerli. Flint olsun, Line olsun, Hector olsun ya da tek tek saymayayım. Ya tek 4 yıldızda bırakmamız gereken bence Mia. Ben 5 yıldız yaptım ve hata yaptığımı düşünüyorum. O yüzden özellikle sizin yapmamanız gerekiyor ve tavsiyelerimi de ona göre veriyorum zaten. Peki Molly'yi artık kullanmayabilir miyim Mia yerine onu şey yapabilir miyim Onu yani? direkt şu şekilde yapabilirsin. Molly'e tıkla. Zaten Mia kullanman daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu aşağıda 3 tane çizgi var. Bas ona. %165 istatistik alıyorsun Molly'den. Mia'ya gel şimdi. Ona bak.
%184 Molly'yi kesinlikle kullanma. Artık Mia çok daha iyi Molly'den. Ya onun şeylerin donanımlarını çıkarıp Mia'ya aktarabilirsin. Evet, böyle çok daha güçlü oldu senin için. Ya bunun silahını da ya en azından pardon, e, aldığımız kahramanları, genlerde kullandığımız kahramanların silahlarını işte gizemli mağazadan ya da Ayaz Servet'ten falan düşük yatırımlı oyuncular için söylüyorum. Ya en az 4 yıldız yapın. Para yatırmadan da 4 yıldız çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunu aktif bir şekilde oynuyorsanız eğer. Tundra Takas Merkezi'nden falan alıyorsunuz. İşte gizemli mağazadan elde ediyorsunuz. Onlarla 4 şey yapabiliyorsunuz. 4 seviye yapabiliyorsunuz. Ya genel olarak böyle. Ayaz Servet'le de alakalı detaylı bir taktik videosu çekeceğim. Onu da ileride zaten kanala yüklerim. 4 yıldız, 4 şey olması da, seviye olması da senin işine yarayacak silah. Anladım. Zaten bende şu an çantada bir 6 tane var da. Aynen. Ee, Ay, bu, bekliyorum ben. Çok orada alınıyor zaten. evet. Bu arada birikim yaparak ilerle ve bence birikimlerini şeylerde kullanma. SVS'nin hazırlık aşamalarında falan kullanma. Eyalete katkım olsun ya da ittifaka katkım olsun diye düşünme. Ya çünkü şöyle, senin bastığın şey gerçekten bir şeyi değiştirmez. Neydi onun adı? SVS'nin hazırlık aşamasının kaderini değiştirmez. Çünkü biz çok büyük yatırımlar yapan oyuncular değiliz. Ha, senin biraz daha bireysel düşünüp bencil olman gerekiyor ve ben bunu çoğu oyuncuya söylüyorum. Senin daha çok bireysel etkinliklerde kendi hesabını güçlendirmen gerekiyor. Öyle eyalete çok daha büyük katkılarda bulunabilirsin. Yani özellikle kendi hesabını güçlendirerek. Anladım. Anladım. Soracağım bir şey Silahlan, yoksa videoyu yavaştan silahlanma bitiririz. Evet. projesini diyorsunuz değil mi? Evet, silahlanma yarışı ve subay projesinde 50.000 elmas almak senin için çok daha değerli olacaktır. Anladım. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yatırım yaparken de kahramanları ya da diğer etkinliklere falan çok şey yapmana gerek yok. Daha çok işte şef donanımları olsun, kahraman donanımları. Bu tarz yatırımlar senin hesabını daha ileri taşır. Aynen, Ana şef donanımı. Ram donanımı, bir de ateş kristal. evet, ya bunlar senin için daha değerli olur. Önemli olan bunlar zaten. Ya kahramanlara çok fazla yatırım yapma tavsiyesinde bulunmuyorum ben. Özellikle düşük yatırımlı oyuncular için. Hani balina ve köpek balıkları için farklı, dediğim gibi bu tamamen senin hesabına verdiğim bir tavsiye. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hesabını bizimle paylaştığın ve arkadaşlara da yardımcı olduğun için. Önemli değil. Rica ederim. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz hataları görünce herkes için iyi oluyor. Siz de kendi hesaplarınızda bu tarz hatalar görüyorsanız, sizin hesaplarınıza yakın hesaplarsa siz de bu hataları yapmayın. Hepimiz bu oyuna para yatırıyoruz, emek harcıyoruz, zaman ayırıyoruz. O yüzden siz de dikkatli oynamaya çalışın. Takıldığınız yer olursa ya da bizim anlattıklarımız şeyi anlamıyorsanız, hani tam olarak anlatamıyorsak, Discord'a gelip sorularınızı sorabilirsiniz ya da YouTube'da yorumları da yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.